Bu yılan balıkları bu Menderes Nehri'nden Ege Denizi'ne ulaşıyor. Ege Denizi'nden Akdeniz'e iniyor. Sonrasında da ta Meksika Körfezi'ne Saragosa'ya kadar bir yolculukları var. Bu yaklaşık 2 yıl sürüyor. Ürün bu kadar. Ne kadar güzel. Oo. Yarın 50 kilo temizleyeceğiz. Siz gelin beraber temizleyelim. Tamam. Unagi kesme için 7 sene diyor. Eğitim almak lazım de. Öyle diyor. Göl kokusu geldi, hissettin mi? Ha. İkinci savaş veya Kanto'nun deprem var. Onun zamanında kendinin çocuk falan hiç merak etmeden unagi sosunun kovası alıp dışarıda çıktın diyor. Açıyorum. Oo. Koku. Japonya'dan direkt satabiliyor bunu. O zaman Japonya restoranı da açalım. Yapalım. Beraber. Merhaba. Bugün Miras'ın Bafagöl, oranın Mithat Bey, onun yeri olarak Agora'nın pansiyonuna unagi kesmeye geldi. Mithat Bey de Türkiye'de unagi'nin profesyonel gibi. Şimdi tarih falan da nasıl burada yaşıyor, denizden nasıl geliyor, burada nasıl unagileri yaşıyor. Eğitim alacağım, haber alacağım. Ondan sonra ben Japon gibi bıçak ile unagi kesecek, açacak yani. Hadi bakalım. Merhaba Mithat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz şefim. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyim, sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Evet, Kapadokya'nın gastronomide görüşmüş. Evet, orada tanışmıştık ama biz sizi daha önceden de takip ediyorduk. Ve bugün de unagi'nin nasıl burada Bafagöl'de yaşayacak sizden haber de almak istiyoruz. Sizin kültürünüzle bizim kültürümüzdeki yerlerini karşılaştıralım. Evet, Buyurun lütfen. teşekkür ederim. Bugün Agora pansiyonu Mithat Bey'in yere geldi. Unagi falan kesme biliyorum ama fazla onun hikaye falan bilmediği için biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi yılan balığı sadece Bafagöl'üne özgü bir balık değil. Kıyı Anadolu'da bugün Suriye sınırından yukarıya Bulgaristan, Yunanistan sınırına kadar bütün nehir yataklarında, bütün ırmaklarda yaşayan bir balık. Bafagöl'ü özelini anlatmak gerekirse balıklar burada 7 yıl kadar yaşıyorlar. Belli bir olgunluğa geldikten sonra burası bir göl ama 2000 yıl önce burası Menderes'in getirdiği alüminyonlarla kapanan bir körfez aslında. Antik çağda burası 2000 yıl denizine. önce bir körfez. Bu Menderes halen de Bafagölü ile Ege Denizi arasında bir bağ kuruyor. Bu yılan balıkları bu Menderes Nehri'nden Ege Denizi'ne ulaşıyor. Ege Denizi'nden Akdeniz'e iniyor. Sonrasında da ta Meksika Körfezi'ne Saragosa'ya kadar bir yolculukları var. Bu yaklaşık 2 yıl sürüyor. Yolculukları boyunca da beslenmiyorlar. Oraya gittiklerinde canlı doğum yapıyorlar yavrularına. Kafaları hariç bütün gövde şeffaf. 5 ile 7 santimlik boyutlarda oluyor yavruları. Anaçlar yavruları doğurduktan sonra ölüyor. Bunu şey gibi düşünün. Okyanustan nehir yataklarına giden somonlar gibi düşünün. Bu da tersine oluyor. Nehir yataklarından denize gidiyorlar. Yavrular 7'den böyle 12-13 santimlik boyutlara geldikleri zaman anaçların geldikleri iç sulara doğru bir yolculuğa başlıyor. Buffalo'nun özelinde anlatmak gerekirse bunlar Akdeniz'e inip Akdeniz'den tekrar Ege Denizi'ne, Ege Denizi'nden Menderes kanalından Bafa Gölü'ne geliyor. Bafa Gölü bir göl olmasına rağmen deniz özelliğini taşır. Bugün gölde sadece yılan balığı değil, levrek, topan kefal, has kefal, sarı kefal, kefal türleri yetişir. Ayrıyetten çupra, bu da vardır. Buranın suyu binde 17, binde 18 oranında tuzludur. Yani halen de o deniz kültürünü görürsünüz. Yılan balığının buradaki geçmişine bakarsak, ben 8 kuşaktır burada yaşıyorum. Yani biz bazen insanlarla tanıştığım zaman çok kendimce ilk başlarda şey yapıyordum, gocunuyordum. İnsanlar diyor ki ben diyor işte dedemgil benim Selanik'ten gelmiş, babamın babası benim Erzurum'dan gelmiş. Ben bakıyorum 8 kuşaktır Burada. 50 kilometre ne aşağı inmişler ne yukarı çıkmışlar, hep burada. Ama sonra yerel olmanın da kıymetli olduğunu anladım. Köklerinin çok eskiye gitmesinin çok kıymetli olduğunu anladım. Yılan balığı nesillerdir bu bölgede pişirilen bir balık. Çok da sevilir. Burada yılan balığının 3 farklı pişirme türü vardır. 1 ızgarası, 2 zeytinyağında böyle kavurarak pişirirler ki balık çok yağlı bir balık, siz de biliyorsunuz. 3 yılan balığının fümesi, tütsülenmesi.
Ama bu tütsülenme dediğin zaman, füme dediğin zaman insanların aklına hep böyle soğuk füme geliyor. Aksine sıcak füme. Derisiyle tütsüleniyor 7-8 saat boyunca. Yağından kurtuluyor. Sadece kendi suyu ve aroması kalıyor. Bununla birlikte servis ediliyor. Biz bu tütsüleme yöntemini gölün eski sahiplerinden öğrendik. Özbaşı ailesinden. 1978'e kadar bu göl bir ailenin malı. 1978'de kamulaştırılan bir göl. O gün bugündür de gölde bir kooperatif var. Bütün göldeki avcılık bu kooperatif üzerinden gerçekleşiyor. Japonya'dan aynı. Tabii unaginin cinsi biraz farklı var. Burada Avrupa'nın angil, Japon'un angiller biraz farklı var. Nehirden denize geçir. Çok derinin Mariana'nın kanalı var. Oradan 8.000 metre, 12.000 metrenin arası yumurta bırakıyor. Ondan sonra tekrar Japon'un nehirden yukarıya geliyor. Onun için de biraz aynı gibi. Ama ben bilmediğim için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Balıkkö'ye geçelim. Geçelim. Gelmek göstereyim size Teşekkür balıkları. ederim. Merhaba. Şimdi Japon, Tokyo'nun taraftanın unagi kesme için anlatacak. O Osaka'nın tarafta ve Tokyo'nun tarafta biraz bıçaklarda farklı var. Neden? Biz sırttan kesiyor. Osaka'nın aşçılar göbekten kesiyor. Ona göre biraz farklı var. Ve normalinin bıçak gibi tek kat olmadı. Bu iki kat var. İki kat var. Neden? Unaginin kemik biraz sert. Onun için de bir kat olursa bu hemen kıracak. Onun için iki kat yapıyor bunu. Ve bunun kafa tutma için. Buradan biraz açacak. Bundan açıyorum. Yaparım mı? Tamam. Bunun bu kadar. Ne kadar güzel. Oo, bak. Doğanın rengisi bu. Genelde burada kabak kesiyor. Ama bugün kesmeyeceğim. Burada tutup burada sokacağım. Evet. Böyle biraz kesecek. Önemlisi buradan bir parmak ile tutacak. Bundan böyle açtı. Ondan sonra bunun içi malzeme almak lazım. Böyle. Böyle arayacağım. Bundan da en son biz çorba falan da yiyor. Tamamdır. Buradan kemik çıkarıp bundan kesiyorum. Ondan sonra... Yarın 50 kilo temizleyeceğiz. Siz gelin beraber temizleyelim. Tamam. Bundan açtığım gibi oluyorum. Bundan. Bunun kürkten bundan da çıkaracağım. Böyle çıkaracağım. Ondan sonra hazır oluyorum. Biraz sını içeride yıkanıyorsa daha iyi olacak. Böyle kesip bunda evet bunun biz ızgara yaparken de tabii deriler de yiyor. Onun için derinin taraftan Izgara yaparken derisini kullanmıyoruz burada. evet biz derili olacak. Pişecek. Ondan sonra soya sosunun sosu ile tekrar pişmeye başlayacağım. Bu şiş takma için 3 sene diyor. Unagi kesme için 7 sene diyor. 7 senesi eğitim almak lazım de. Öyle diyor. Sadece bunun için de 3 sene çalışmak lazım de. Siz bunun kesme için de kaç sene? Bizim burada balıkçılık çocukluktan edinilen bir yetenek. O zaman daha. Balık temizlemek büyükler gösterir, sonra çocuklar bunu oyun halinde yapar kendileri. Yani oyun derken onu oyun olarak görürler. Ama bizim temizleme tarzımız daha farklı. Evet. Biz de metal bir çubuk kullanıyoruz. Kulaktan sokup çıkartıyoruz. Sonra boynun etrafındaki deriyi hafif açtırıyoruz. Böyle kravat açar gibi. Daha doğrusu gömlek yakası gibi. Sonrasında tuz veyahut da gazete kağıdı. Deriyi böyle tutup, kafayı da böyle tutup çıkartıyoruz. Çıkartıyor. Ondan sonra filot ediyoruz. Doğru. Ve filot etmek için en kolay karından giriyoruz. Şeyden değil, sırttan değil. Evet. Biz bundan mangalı yapıyor. Çift taraftan. Ondan sonra sosu ile pişiyor. O zaman sen bunu yaparken ben de bizim usulde bir tane ızgarasına pişireyim. Bizim ızgaralarda daha küçük formda, daha kalın yılan balığı seçiliyor. İnceler daha çok yörede, incesi çok kullanılmıyor. Daha büyükleri kullanılıyor. Evet. Bu ama gerçekten çok iyi. Çok Rengi iyi. çok güzel. Evet. Çok taze. Bu kadar
tazenin İran balık Türkiye'de görmedi. Siz gelmeden 1-2 saat önce getirdim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi pişirelim. Ama bugün sosu yok. Pişirecek. Bizimkiler daha kalın gördüğün gibi. Bunlar derisi soyulduktan sonra filote edilip daha sonra parçalanıyor. Porsiyonlamak için yapıyoruz bunu biz. Şimdi bunları ben önce yüzü koyun atacağım. Üzerine küçük bir ağırlık koyacağım ki içindeki o yağını akıtsın, suyu ve dışındaki o çıtırlık kalsın. Tamam. Közün üzerine kül attım ben önceden. Kül közün bir anda alevlenmesini engelliyor. Ha. Bizim mutfakta biliyorsunuz çok harlı ateş değil, daha düşük ateş. Özellikle yılan balığı için en düşükte yapmayı tercih ediyoruz ki bir anda dışını pişirip içi çiğ kalmasın. Doğrudur. Hatta şimdi ben buna, Kapak gibi. çünkü kolajenli, kaslı bir balık kıvrılmasın Kıvırıyor. diye. Onun yanında Japon style olarak unagi pişecek. Tokyo'da bunun piştikten sonra buharının makine içinde 30 dakika falan bekliyor. Daha yumuşuyor yani. Yağda aksın de. Osaka'nın style olarak bunun pişecek. Ondan sonra direkt sosu ile pişmeye başlıyor. Ama maalesef bugün bunun sos İstanbul'da aramadı. 23 senelik sos. Kışı zaman tekrar gelip burada sosu ile bırakacağım. Belki 20 sene, 30 sene. Burada da Japon'un unagi sosu olarak buradan sosu da yaşayacak. Belki sizin isminizle menüye koyarız. Soya sosunu. Onun yanında biz deriden yapacak. O da kıvırıyor onun içinde. Evet, bundan biraz böyle kıvıracak. Şey kokusu geldi. Göl kokusu geldi. Hissettin mi? Ha. Yani gerçekten çok taze bu. Tokyo, Kanto, onun Tokyo'nun taraftanın sadece unagi lokanta var. Orada mesela 80 sene, 100 senelik unaginin sos kıranıyor. Tabii içeride bozulacak bir şey yok. Soya sos, mirin. Zaten bunun içeride sokurken de onun lezzetinin içeride yağlar da dökülüyor. Biraz eksik oluyorsa tekrar soya sos ve mirin falan da koyuyor. Öyle yapıyorum. O zaman asıl marinasyonu yapan balığın yağı. Evet. O daha kıymetli Evet. tutuyor ona. Ve bazen kemiklerde izgara yapacak. Kafa falan da izgara yapacak. Onun kafa kemiklerde sosunu içeride koyacak. Zaman zaman da çıkaracak. Öyle yapıyorum. Ben öyle duydum. İkinci savaş veya Kanto'nun deprem var. Onun zamanında kendinin çocuk falan hiç merak etmeden unagi sosunun kovası alıp dışarıda çıktın diyor. Onun gibi çok soslar önemli olacak. Biraz daha pişecek. Ve önemli olan şişler böyle dönecek. Böyle çalıştırmıyorsa içeride tutuyor. Çıkarken de çıkmıyor. Onun için de biraz böyle dönmek lazım. Aman çok iyi. Biraz daha. Hem etli hem yağlı. Yağlar akıyor bak şu anda burada. İşte ağırlık koymamın nedeni bu. Yoksa direkt kıvrılıyor kendinde. Bunun gibi. Böyle tam yani. Bundan sonra bunun tarafta çevireceğim. Bizimki hazır. Benimki daha var. Böyle sosları böyle çıkaracak. Böyle çıkarıp genelde bunun biraz kısa bambunun çubuk ile yapacak bu kadarını. O direkt buharının makineye koyup 30 dakika falan buhar ile daha yumuşayacak. Ondan sonra sosunu içeride. Çubuk beraber sosuyla. Ya Soframıza tekrar hoş geldiniz. çok teşekkür ederiz. Bu kadar zengin yemekler hazır içinde. Tekrar teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Ben size burada neler var anlatayım. Burada 40 yıllık ekşi maya ekmek var. 40 yıllık dediğimize bakmayın. Anadolu'da bir gelenektir. Yeni evlenen kız babasının evinden yeni evlendiği eve ekmek mayası götürür. Bu babasının evinin bereketini paylaşmak içindir. Ben 8 kuşaktır burada yaşıyorum. Annem bunu annesinin evinden getiriyor. Anneannem de kendi annesinin evinden. Bu bizde birkaç nesildir bulunan bir mayadan yapılan bir ekmek. Bu her gün taze olarak ekmek yapılır, maya ayrılır. Burada bizim kendi zeytinyağımız, bir zeytinliğimiz var. 18 bin tane zeytin ağacımız var. Avrupa Birliği coğrafi işaretli zeytinlerden memecik türü zeytin var. Ondan yaptığımız erken hasat, soğuk sıkım, yüksek polifenolli bir yağ. Bütün yemeklerde kendi yağlarımızı kullanıyoruz biz. Bu yağın en güzel özelliği hafif acı, kekremsi bir tadı var. Buna birazdan ekmek banacağız. Zeytinler yine aynı araziden. Buradaki gördüğünüz zeytinyağlılarında sebzeleri kendimiz ata tohumuyla yetiştiriyoruz. Yaklaşık 2 dönüme yakın bir arazimiz var. Kendimiz ekip biçiyoruz. Kendi yetiştiremediğimiz ürünleri de komşulara yetiştiriyoruz. Bu yerli bamya,
İri iri olur bu. Biz bunu taze de çok severiz. Bu Milas'ın olmazsa olmazı. Biz burada buna kızartma, tatar deriz. Sebze yoğurtlaması. Bu bizim usulde yeşil kabak. Kabak fırında pişirilir. Üzerine zeytinyağı, sarımsak, limonla servis edilir. Yaprak sarması kendi bahçemizden. Bu bize has bir salata. Bunun adı Latmos salatası. Biraz Asya mutfağı gibi tatlı ekşi geçişi var. İçinde beş parmak dağın, yani bu dönem buradaki dağın antik dönemdeki ismi Latmos. Oradan gelen çam fıstıkları var. Oradan gelen ceviz var. Onun yanı sıra kendi bahçemizden kuru domates var. Aydın'dan gelen incir var. Ve bahçede yetiştirdiğimiz yeşillikler var. Burada seni sevebileceğini düşünüyorum. Bu benim annemin kendi yaptığı nar ekşisi. Nar Bu ekşisi. biraz Akdeniz usulü gibi değildir. Çok karamelize olmuş bir nar ekşisi değil. Daha ince bir nar ekşisidir. Keskin bir aroması vardır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Neden Michelin yıldızı aram belliydi. O kadar doğadan her şey siz kendinde yapıyorsunuz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hani klasik bir laf var ya, kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz ama gerçekten öyle. Afiyet olsun lütfen. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu yılan balığının fümesi. Fümesi. Tütsülenmiş haldeki hali. Bu balık için hem ızgarada kullanacağız. Zeytinyağı, sarımsak, limon, bir sos. Bunun sosu ile. Evet. Ama ben her zaman bütün ürünleri önce yalın haliyle sossuz denemek gerektiğini düşünüyorum. Fümeyi daha farklı deneyeceğiz. İstersen açayım fümeyi. Tamam, buyurun. Açıyorum. Koku. Evet, çok güzel. Çok güzel kokusu. Burada yılan balığının yanında kapari, dereotu kendi bahçemizden, mor soğan. Bu balık kıtırı. Bunun içinde yılan balığı parçaları var balık kıtırının içerisinde. Ve yılan balığı bu formda geliyor burada. Yaklaşık 7-8 saat boyunca tütsülendi. Sıcak servis yapılıyor. Kuru servis değil. İstersen bundan başlayalım. Okey. Bundan direkt Alabilirsin. muyum? Ben sana şöyle servis için. Tamam. Öyle. Vay. Çok güzel. Nacizane tavsiyem önce sade bir dene. Sonrasında bir parçasını benim sevdiğim yöntemde deneteceğim sana. Wow, fümenin kokusu çok güzel. Şimdi küçük bir parça çıkar. Ona sana benim en sevdiğim şekilde göstereyim. Tamam. Bu taze sıkım, erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağı ve asıl karabiber. Tamam. Yiyelim o zaman. Bunun zeytinyağının kokusu ne kadar güzel. Balığın kendi aromasını daha çok çıkartıyor. Ve bu kadarının İran balıkıyla yağ değil. Normalde çok yağlı bir Evet. balık ama bu fümede bütün Evet. yağından kurtuluyor. Evet. İstersen sosla da deneyebilirsin. Limon çok önermiyorum balıkta. Bundan biraz denerim. Bu çok dominant bir sos. Bunu da yerim. Ekşi oranında çok yakışıyor. Evet. Ben bunu seviyorum bunu. Çok güzel. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, bugünkü gösterdiğim Japonlu unagi, angirler sos falan almadım ben. Genelde böyle shirayaki de var. Wasabi, soya sosu ile yiyecek onun lokanta da var ama bugün hiç sosu yok. Onun içinde tadısız, mesela sizin bunun soslarda daha lezzetli olabilir. Biraz tadı bakar mısınız? Tamam. Şunu alayım. Bundan hiç şimdi tadısız olacak. Bence sosa hiç gerek yok. Böyle de çok güzel. Biz derisiyle hiç yemiyorduk. Derisi daha böyle canlı bir tat vermiş balığa. Ben de Çok biraz güzel olmuş. Bunun bakarım. Bunun tadı bakarım. Bak bunun doğanın kokusu. Bu çok Çöl kokuyor değil mi? önemli. İnce. Evet. Hiç kötü kokular yok. O toprakının kokuları da yok. Çok güzel. Bu Japonya'dan direkt satabiliyor bunu. O zaman Japonya restoranı da açalım Yaparım. beraber. Var. Bu şey, bir sezon kış zaman gelirken de bir kova sos getireceğim. Ben bekliyorum kışın. Beraber seninle, benim tekne var. Benim tekneyle göle gideriz. Yılan balığı avlarız birlikte. Ondan sonra beraber pişiririz. Senin sosla ayrı o pişiririz. denemek istiyorum ben de. Bir de ben sana kışın balık daha yağlıyken zeytinyağıyla kavurarak, bizim buradaki sadece köylülerin çok sevdiği bir tarzı var. Bir de onunla yaparız sana. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu da fümeden sonra ızgarası. Bence şu parçayı dene. Bu böyle biz bir Sos- tık fazla pişiriyoruz. Önce sade dene.
Ve Benim bunun- tarzdaki ızgara bu. Bunun derisi yok. Biraz dinlendirildi bu balık. Daha kuru gelecek sana. Onun zeytinyağının içeride durduğum. Evet. Bu da o kadar yarı olmuyor. Üzerine ağırlık koyarak yavaş yavaş pişirdik. Çok yumuşak. Bir kere buharda yumuşak yaptığın gibi. Mesela Japon'un buharda yaptığın onun unagi gibi. Ona benzemiştim. Evet oraya benziyor. Biz bunu daha çok bu sosla tercih ediyoruz. Limonla da çok güzel olabiliyor. Tamam. Tamam. Doğrudur. Çok yakışıyor. Bunu ekşi soslar çok yakışıyor bunu. Normalde balığa sos çok Türkiye'de konmaz. Şey derler, balık bilenler balığa limon, sos konmaz derler ama bazı balıklara yakışan bir şey. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Bu hafta İran balık onun gösterdi. Nihat Bey de bugün için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi yemek biz beraber devam edecek. Kesinlikle. Afiyet olsun. Görüşürüz.